Merhaba, bugün nefis bir dondurma yapıyorum. Buzlanmayan gerçek dondurma Salep'ten yapacağız. Hemen başlayalım. Tartımı aldım önüme, açtım. Bir tane tencere koyuyorum üzerine. 1135 gram geldi tencerem. Üzerine 1,5 litre süt ilave ediyorum. Bir buçuk litre sütümü de ekledim üzerine. Toplamda ağırlık 2635 gram oldu. Şimdi ocağa gidiyoruz pişirmeye. Arka büyük gözle pişiriyorum. Salebi katıyorum. Saf salep bu. Salebi döktüm. Bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Tenceremin altını yakıyorum. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyorum. Dibini tutmasın diye de karıştıracağım tabii ki. Karıştıra karıştıra bir çırpıcıyla böyle yapa yapa salep açılsın diye pişirmeye başlıyorum. Kaynadıktan sonra çırpıcı kullanmayacağım. Çünkü kaynayınca taşıyor. Çırpıcıyla da bir yandan köpürtünce daha da taşıyor. O zaman pişirmesi çok dolanaklı olmuyor. Kaynadıktan sonra kaşıkla devam ediyorum. Kaynamaya başladı. Özellikle kaynayana kadar karıştırmak çok önemli. Başından ayrılınca dibini tutuyor ve sonunda dondurmanın rengi sarıya dönüşüyor. Çünkü dibini tuttuğu zaman yavaş yavaş pişirene kadar o tutan kısım yanmaya devam ediyor. Dibini tutmadan bu aşamaya getirdim. Artık çırpıcıyı bırakıyorum. Çünkü bir yandan ben köpürtüyorum, bir yandan sıcaklık arttıkça süt kendi köpürüyor ve taşıyor. Artık şöyle kaşıkla bu şekilde pişireceğim. Kepçeyle de havalandırabilirsiniz buradan. Köpük iner inmez tekrar açıyorum. Bu şekilde kepçeyle havalandıra pişiriyorum. Hem suyu buharlaşmış, uçmuş oluyor. Çünkü sütün %90'ı su. Bu su buharlaşıp gidiyor. Hem de yüksek ateşte pişirebiliyorum böyle. Taşmıyor. Şununla da ara ara dibini yokluyorum. Şöyle köşeleri yokluyorum. Çok az kaldı pişmesine. Sonlara doğru hep çırpıcıyla devam ediyorum. Kepçe kaşık bıraktım. Çünkü dibini tutuyor. Çok yoğunlaştı şu an. Tam 40 dakika oldu. Ve kapadım. Biraz da soğudukça buharlaşacak zaten. Şöyle. 1,5 kilo sütü yüksek ateşte arka gözde 40 dakika boyunca pişirdim. Önemli olan aslında burada süresi değil, kıvamı da değil. Tencerenin içinde 570-580 gram süt kalana kadar pişirmek, karışım kalana kadar pişirmek. Çünkü sütün %90'a kadar olan bir kısmı su oluyor. Dondurmanın buzlanmaması için de sütün içindeki suyun buharlaşıp uçması gerekiyor. Ancak bu miktarlara kadar pişirince su uzaklaşıyor ve dondurma buzsuz oluyor. Sorun değilse buzlu yemek daha erken de alabilirsiniz ocaktan. Bunu her zaman ölçerek yapıyorum ben. Tartısı olmayanlar için de saat tuttum ve 40 dakikamı aldı. Soğumasını bekliyorum karışımımı, sonra devam ediyoruz. Şöyle kek hamuru gibi köpük köpük olana kadar kabarana dek çırptım.
Böyle bir miktar balım var. Gram olarak açıklamalar kısmına yazacağım. Küçük çay bardağı bu. Balı kontrollü ekleyin. Belki şekerli gelebilir size. Şimdi buzluğa gidiyor. 2 saat kadar tam böyle donmadan alacağım. Çünkü blenderımın bozulmasını istemiyorum. Donmaya yakın bir kıvamdayken çıkaracağım. Devam edeceğiz. 2,5 saat geçti ve blenderı çalıştıracağım şimdi. Çatalla yokladım. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Şöyle. Şöyle. İçinde su olmadığı için, içinde su azaldığı için çok da donmadı 2,5 saatte. Böyle. Şöyle de sünüyor. Blenderım çok ısındı şu an. Burada bırakıyorum. Blenderın soğumasını bekleyeceğim. Blender'ı da dolaba atıyorum çabuk soğuması için. İşim acele olduğu zamanlarda. Bunu da o sıra buzlukta bekleteceğim ama donmayacak. Çünkü blender soğuyacak. Blenderım soğudu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Blenderım tekrar ısındı. Daha fazla üzerine gitmiyorum. Tekrar buzluğa gönderiyorum ve hazır durumda olacak donduktan sonra defalarca çıkarmaya gerek yok öyle. Kesinlikle deneyin, pişman olmayacağınız çok iyi bir tarif. Çok donduğu için şu an alamadım tabağa. Biraz şu an erimesini bekleyeceğim tabağa alabilmek için. Tek seferde hepsini tüketmeyecekseniz buzluğa atmadan önce porsiyonlayabilirsiniz. Her seferinde çöz dondur. Böyle. Tariflerimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.